Fenerbahçe'nin şu Steaua Bukreş maçı var ya, yani yeni adıyla FCSB. Evet evet, o 1-1'lik o olaylı maç. Ha, işte o maçtan sonra bize yolladığın o kaynakların hepsine bir daldık. Ve şunu söyleyeyim, bu hiç de öyle sıradan bir beraberlik değilmiş. Değil, kesinlikle değil. Yani bir maç analizinden çok daha fazlası var burada. Sanki bir yanda sahada ne yapacağını bilemez halde bocalayan bir takım var. Hı hı. Diğer yanda da transferde dünyaları yerinden oynatmaya çalışan bir yönetim. Tam bir ikilem. Gel bu kafa karıştıran durumu sahadaki oyundan o dev isimlere kadar bir aydınlatalım. Çok doğru bir tespit. Çünkü o 90 dakika adeta Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün hikayesinin bir özeti gibiydi. Gerçekten mi? Tabii, kırılganlık, bireysel parlamalar, bir sürü taktiksel soru işareti ve hepsinin üstünde de inanılmaz bir beklenti. Tam bir yol ayrımındalar ve bu maç o tabelanın kendisi resmen. O zaman başlayalım. Maçın kendisi bile dediğin gibi tam bir ikilemdi. İlk 30 dakika falan her şey harika. İsmail Yüksek'in o muhteşem golü. Evet, kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Ama sonra ne olduysa oldu, yani ilk yarının son 15 dakikası bir korku filmine döndü sanki. Bükreş'in 4 belki 5 net pozisyonu var. O çöküşün sebebi neydi tam olarak? Ya o çöküşün bir adı, hatta bir dakikası var. 28. dakikada İsmail Yüksek'in görürdüğü o sarı kart. Tek sebep o mu yani? Bence ana sebep o. Çünkü İsmail hani o pres makinasının motoru diyoruz ya, takımın bütün orta saha direncini o tek başına sağlıyor. O kartı görünce mecburen ayağını gazdan çekti. Anladım, atılma korkusuyla. Aynen öyle. İkinci sarıdan atılma riskiyle oynayamaz ki onun gibi agresif bir oyuncu. O frene basınca da Fenerbahçe orta sahası şey gibi oldu. Freni boşalmış araba gibi. Bükreş o duvarı bir anda otobana çevirdi. Ve o otobanda karşılarına tek bir adam çıktı. Ederson. Evet. Kaynaklarda geldiğinden beri en iyi maçı falan dendiğini gördüm. Rakamlar da korkunç. 7 kurtarış. Ve kalesine gelen şutların beklenen gol değeri yani XG'si 2.9. Neredeyse 3 golü tek başına engellemiş yani. Aynen öyle. Ama kaynaklardaki bir yorum beni çok sarstı. Diyor ki, köy takımına karşı maçın yıldızı kalecin oluyorsa bu Fenerbahçe adına kutlanacak değil, utanılacak bir durumdur. Bu çok ağır değil mi? Ağır ama maalesef %100 doğru. Aslında o gece Ederson'un her bir kurtarışı Fenerbahçe savunmasına atılmış bir tokattı. Vay. Yani bir kaleci ne zaman kahramanlaşır? Genellikle takımın geri kalanı görevini yapmadığında. O 7 kurtarış aslında kutlanacak bir şey değil, endişelenilmesi gereken 7 ayrı alarm ziliydi. Yani turu getiren takım oyunu değil, kalecinin mucizesiydi diyorsun. Kesinlikle. Ve bu uzun vadede asla sürdürülebilir bir şey değil. İşte bu sürdürülemezlik ve bireysel çaba konusu bizi sahadaki başka bir isme getiriyor. Kolektif plan çökünce bazıları tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. En-Nesyri gibi. Ah evet. Adamın ısı haritasına baktım, topla buluşma noktalarına baktım. Forvet değil de sanki gezgin bir derviş gibi oynamış. 45 kez topla buluşmuş, bunların çoğu orta sahada, hatta kanatlarda. Ceza sahasında yok gibiydi. Aynen ceza sahasında topa değmemiş neredeyse. Çünkü takım o kadar statik ve hareketsiz ki kaynaklardan birindeki o langırt gibi oynuyorlar benzetmesine bayıldım. Çok iyi benzetme. Gerçekten de öyle. Herkes kendi çubuğuna sabitlenmiş, kimse koşu atmıyor, alan yaratmıyor. Hal böyle olunca En-Nesyri gibi bir bitirici ne yapsın? İsyan edip, madem siz getirmiyorsunuz ben kendim alıp gelirim moduna giriyor. Bu onun çabasını gösterir tabii. Ama bu da bir ikilem değil mi? Yani bir yandan takıma yardım etme çabası güzel bir şey ama diğer yandan da takımın asıl golcüsü en tehlikeli olması gereken yerden yani ceza sahasından kilometrelerce uzakta kalıyor. İşte sorunun özü bu. Kendini feda ederken takımı da baltalıyor aslında. Taktiksel bir intihar gibi. Kesinlikle. İyi niyetli bir fedakarlık ama bütün hücum planını sabote eden bir fedakarlık. En-Nesyri'nin orta sahada top alması bize şunu bağırıyor aslında. Arkadaşlar yukarıda kimse bana top getirmiyor, sistem çöktü. Sistem işlemediğinin canlı kanıtı yani. Ta kendisi. Ve sistem işlemeyince fatura kesilen bir başka isim de Kerem Aktürkoğlu. Onun hakkında yazılanlar inanılmaz derecede sert. Evet, çok ağır eleştiriler var. Futbolu unutmuş gibi ağır bir depresyonda sahada yaptığı tek doğru iş korner kullanmaktı. Yani bu yorumlar sadece bir maçlık bir formsuzluk değil gibi.
değil ve bu sorunu daha da derinleştiren kişinin teknik direktör Tedesco olduğuna dair ciddi imalar var kaynaklarda. Bir yorumcu diyor ki, Tedesco, Kerem'i merkezde bir 8 numara gibi oynatarak ona en büyük kötülüğü yaptı. Bu çok doğru bir tespit. O kadar doğru ki Kerem kimdir? Yüzü kaleye dönükken topu alan, çizgide adam eksilten bir kanat oyuncusu. Sen bu adamı alıp sırtı dönük oynayacağı o fizikli orta sahaların arasında ezileceği bir yere koyarsan, Yeteneklerine ihanet edersin. aynen öyle. Zaten özgüveni yerlerde olan bir oyuncuyu alıp en kötü oynayacağı pozisyona koyarak onu iyice bitiriyorsun. Bu oyuncuyu kazanmak değil, resmen ateşe atmak. Aynen. Kerem'in o mental çöküşünde bu yanlış taktiksel kararın payı çok büyük olabilir. Bu da bizi yine aynı noktaya getiriyor. Sahadaki planlama ciddi anlamda alarm veriyor. Peki bu kadar alarm veren bir maçı bir şekilde geçtiler diyelim. Ama şimdi playoff turundaki muhtemel rakiplere bakıyorum da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Hı hı. Bir yanda Premier Lig'in o sert takımı Nottingham Forest, diğer yanda bu sezon Avrupa'da hiç yenilmemiş Victoria Pleasant. Kaynaklarda hangisi daha iyi kura diye tartışılıyor ama bana hangisi daha az kötü gibi geldi. Ne dersin? İkisi de birbirinden beter seçenekler aslında. Nottingham Forest evet ligde kötü gidiyor olabilir ama bu kimseyi yanıltmasın. Premier Lig temposu, fiziği bizim liglerin çok çok üstünde. İki maçta pestilini çıkarırlar yani. Aynen 2 tane boks maçı gibi geçer o eşleşme. Victoria Pleasant ise tam bir baş belası. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yenilgisi olmayan tek takım. Sizinle oynadıkları maçta 0-0 bitmişti zaten. Evet, hatırlarsan gol yemiyorlar, az atıyorlar ama bir şekilde istediklerini alıyorlar, kırılması imkansıza yakın bir ceviz gibiler. İşte bu rakipler üzerinden de asıl büyük tartışma başlıyor. Fenerbahçe, lige mi odaklanmalı, Avrupa'ya mı? Ve Sky Spor'daki yorumlar inanılmaz keskin bu konuda. Evet, çok iddialı yorumlar var. Biri diyor ki, Fenerbahçe bu kafayla, bu oyunla ligde ikinci bile olamaz. Biri daha da ileri gidip, pazartesi günü Kocaeli deplasmanından sonra bu takım için lig bitebilir diyor. İddialı ama sahadaki oyuna bakınca haksız da sayılmazlar. Bu noktada Galatasaray'ın geçen sezonki stratejisiyle bir kıyaslama yapılıyor. Galatasaray'ın sezonun ilk yarısı Avrupa'ya, ikinci yarısı tamamen lige konsantre olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin ise o iki kulvarı bu kadar sorunla birlikte götürecek kadro derinliği ve mental gücü var mı? En büyük soru işareti bu. Ve işte tam bu noktada, yani takımın kalitesi sorgulanırken, hikayenin en inanılmaz kısmına geliyoruz. Transfer gündemini. Aynen. Sahadaki bu dağınıklık sürerken yönetim sanki başka bir gerçeklikte yaşıyor. Masadaki isimler akıl almaz. Kante, Ademola Lookman, bir de Sidik Şerif. Bu nasıl bir tezatlık? İşte bu. Fenerbahçe'nin şu anki en büyük kumarı. Saha içinde çözemedikleri sorunları saha dışında transfer dinamitiyle patlatmaya çalışıyorlar resmen. Hamleler de ciddi anladığım kadarıyla. Çok ciddi. Kaynaklara göre Kante için kulübüne 4 milyon euro peşin, 3 milyon da bonuslu yeni bir teklif yapılmış. Oyuncunun kendisi de ayrılmak istiyor ve maaşında dev bir fedakarlığa hazır olduğu söyleniyor. Ne kadar mesela? 28 milyon eurodan 10-12 milyon euro bandına inmesi bekleniyor ki bu bile devasa bir rakam. Kante'yi Fenerbahçe formasıyla düşünmek bile ama Lookman cephesi daha da çılgın. Atalanta 45 milyon eurodan bahsediyor. Fenerbahçe ise 35 milyon civarını 2 yıllık ödeme planıyla teklif ediyor. Bunlar Türk futbolu için astronomik rakamlar. Bu kadar büyük bir risk alınır mı? Yönetim, şampiyonluk için her risk alınır diyor anlaşılan. Şerif ise bu ikisinin yanında daha çok bir gelecek projesi gibi. Tedesco'nun önerdiği 19 yaşında potansiyelli bir forvet ama asıl bombalar Kante ve Lookman. Kağıt üzerinde takımı bambaşka bir seviyeye çıkarırlar. Tabii canım, Kante orta sahaya o dinamizmi, tecrübeyi getirir. Lookman kanatlara hız, çalım, bitiricilik katar ama işte o rüya çok acı bir gerçekle çarpışıyor. Evet, o milyon dolarlık soruya geldik. Bu kadar yıldız alınırsa UEFA listesine kimler yazılacak? Kural çok net. Sadece 3 yeni oyuncu. Bu denklem nasıl çözülecek? İşte burası tam bir akıl oyunu. Kriz yönetimi resmen. Krizden de öte bir şey. Bak şimdi, Guendouzi ve Musaba zaten yeni transfer. Listeye yazılmaları neredeyse kesin. Evet. Bir de Kante ve Lookman'ı aldığını düşün.
Elinde 4 tane dev transfer var ama yer sadece 3 kişilik. Kimi dışarıda bırakacaksın? Çok zor karar. Kaynaklardaki yorumcular bile birbirine girmiş. Biri çıkıp diyor ki, ben Genduzi'den vazgeçerim, Musaba'nın potansiyeli daha yüksek. Diğeri hemen itiraz ediyor, asla. Genduzi gibi bir orta saha varken Musaba bekleyemezsin, o kalmalı diyor. Bu yönetimin vereceği en zor karar olacak. Ve kimi seçerlerse seçsinler birileri hayal kırıklığına uğrayacak. Hem de nasıl? Gördüğün gibi elimizdeki bütün bu veriler bizi tek bir sonuca çıkarıyor. Fenerbahçe tam bir yol ayrımında. Bir tarafta sahada güven vermeyen, bocalayan bir takım var. Diğer tarafta şampiyonluk için tüm finansal riskleri alan, gözünü karartmış bir yönetim. Bu iki Fenerbahçe arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Kesinlikle. Ve bu yol ayrımındaki en kritik viraj hemen önlerinde. İncelediğimiz bütün kaynakların altını çizdiği tek bir ortak nokta var, önümüzdeki Kocaelispor deplasmanı. Basit bir lig maçı değil yani. Asla. Bu bir kırılma maçı. Bir ya tamam ya devam mücadelesi. O maçtan çıkacak sonuç sadece ligdeki gidişatı değil, bu yapılan ve yapılacak olan dev transferlerin anlamını da yeniden şekillendirecek. Ya her şey anlam kazanacak ya da bütün bu kumar çok pahalı bir hayal kırıklığına dönüşecek. O zaman seni ve bu karmaşık denklemi çözmeye çalışan herkesi şu nihai soruyla baş başa bırakalım. Sence bu dev bütçeli, yıldızlarla dolu transfer hamleleri, takımdaki bariz taktiksel sorunları, oyun planındaki bu eksiklikleri ve mental kırılganlığı örtebilecek sihirli bir formül mü? Yoksa uçurumun kenarında sallanan bir sezonu kurtarmak için masaya sürülmüş, sonu belirsiz, her şeyin ortaya konduğu devasa bir kumar mı?